Ekim 1092. Selçuklu veziri Nizamülmülk kalabalık mahiyetiyle yol alıyor. Devletin en güçlü isimlerinden biri. Sultanların değiştiği ama onun makamında kaldığı bir adam. Kalabalığın arasından derviş kılığında biri yaklaşıyor. Elinde bir dilekçe varmış gibi eğiliyor, sonra cübbesinin altından bir hançer çıkarıyor. Nizamülmülk aldığı yarayla hayatını kaybediyor. Saldırgan da hemen orada öldürülüyor. Dönemin ve sonraki yüzyılların kaynakları suikastçıyı İsmail'i bir fedai olarak gösteriyor. Fakat planın bütün ayrıntılarını ve emri doğrudan kimin verdiğini bilmiyoruz. Yine de şüphelerin yöneldiği yer belli. Elburz dağlarındaki Alamut Kalesi ve oradaki lider Hasan Sabbah. Karanlık arşiv. Kapanmış görünen dosyaları geride kalan kanıtlarla yeniden açıyoruz. Önce insanı efsaneden ayıralım. Hasan Sabbah 11. yüzyılın ortalarında Kum şehrinde doğuyor ve Rey'de büyüyor. Genç yaşta yoğun bir din eğitimi alıyor. Yaklaşık 17 yaşındayken İsmail'i davetiyle tanışıyor ve bu harekete katılıyor. Hayatının bundan sonraki bölümü yalnızca inançla değil, büyük bir siyasi mücadeleyle de şekilleniyor. 1078 dolaylarında Kahire'ye gidiyor. Fatimi dünyasının kurumlarını ve davet ağını yakından görüyor. Eğitim alıyor, insanlarla tanışıyor. Kahire'de tam olarak hangi görevleri üstlendiği konusunda anlatılar farklıdır. Kesin olan birkaç yıl sonra İran'a döndüğünde artık yalnızca kitap okuyan bir öğrenci olmadığıdır. Şehir şehir gezen, insanları ikna eden ve bağlantılar kuran etkili bir teşkilatçı haline gelmiştir. Karşısında Büyük Selçuklu Devleti var. Ordular, valiler, yollar ve büyük bir hazine. Hasan Sabbah'ınsa meydan savaşı kazanacak gücü yok. Bu yüzden mücadelesi hareketli birliklere, yerel destek ağlarına, sark kalelere ve zaman zaman önemli kişilere yönelik suikastlara dayanıyor. Yani tek bir gizli silah değil, birbirini tamamlayan yöntemler kullanılıyor. Aradığı merkez Kuzey İran'daki Elburz dağlarında karşısına çıkıyor. Alamut. Dik bir kayanın üzerinde dar yollarla ulaşılan güçlü bir kale. Adı çoğu zaman Kartal Yuvası diye çevrilir. Fakat eski anlatılardaki kökeni kartalın öğrettiği yer ya da kartalın öğretisi anlamına daha yakın olabilir. Hasan Sabbah Alamut'u 1090'da ele geçiriyor. Üstelik büyük bir hücumla değil, taraftarları önce kaleye ve çevresine yerleşiyor. İçerideki denge yavaş yavaş değişiyor. Kaynaklara göre kale yöneticisi Mehdi sonunda kontrolün elinden çıktığını anlıyor. Kendisine ödeme belgesi veriliyor ve kaleden ayrılıyor. Kapı kırılmıyor. Kapının hangi tarafa açıldığı değişiyor. Şimdi Alamut'u gözünüzde canlandırın. Aşağıda derin vadiler, yukarıda karla kaplı dağlar, ortada kayaya tutunmuş bir kale. Su depoları, ambarlar ve geliştirilmiş tarım alanları sayesinde uzun süre dayanabilecek bir merkez kuruluyor. İçeride ayrıca kitapların ve bilim araçlarının toplandığı önemli bir kütüphane var. Burası yalnızca sığınak değil, küçük bir devlet ağının yönetim merkezi. Üstelik bu ağ tek parça bir ülke gibi görünmüyor. Haritaya serpilmiş adalar gibi birbirinden uzak kaleler ve yerel topluluklardan oluşuyor. Hasan Sabbah'ın kişisel hayatı ise şaşırtıcı derecede sade anlatılır. Düşman tarihçilerin aktardığına göre Alamut'a yerleştikten sonra 35 yıl boyunca evinden neredeyse hiç çıkmaz, zamanını okumaya, yazmaya ve yönetim işlerine ayırır. Bu anlatının ayrıntılarını doğrulamak zor, fakat hem taraftarları hem rakipleri onun sert bir çalışma düzeni kurduğu konusunda birleşir. Aynı sertlik ailesine de uzanıyor. Ortaçağ kaynakları oğullarından birini içki yasağını çiğnediği, diğerini ise bir cinayetten sorumlu tuttuğu için öldürttüğünü anlatır. Daha sonra cinayet suçlamasının yanlış olduğu söylenir. Bu kayıtlar düşmanca kaynaklardan geldiği için dikkatli okunmalı. Doğruysa karşımızdaki disiplin, adaletle merhamet arasındaki çizgiyi çoktan aşmıştı. Gelelim fedailere. Bunlar belirli siyasi veya askeri hedeflere yaklaşmayı göze alan adanmış kişilerdi. Kimi zaman hedefin çevresine sızıyor, uygun anı uzun süre bekliyorlardı. Görevden sağ çıkma ihtimalleri düşüktü ama hepsinin kaçmamayı emreden tek bir kuralla yetiştirildiğini gösteren sağlam bir kayıt yok. Uyuşturucu ve gizli bahçe hikayesini hatırladınız değil mi?
Biraz sabır, o kapıyı birlikte açacağız. Nizamülmülk suikastı bu yöntemin en meşhur örneği oluyor. Vezir 1092'de öldürülüyor. Birkaç hafta sonra Sultan Melikşah da nedeni kesinleşmeyen bir hastalık sonucu hayatını kaybediyor. Taht için mücadele başlıyor. İki güçlü ismin ard arda kaybı Selçuklu yönetimindeki çatlakları büyütüyor. Fakat burada Hasan Sabbah'a tek başına bütün imparatorluğu deviren bir düğme vermeyelim. Selçuklu Sarayı'nda zaten taht rekabeti, aile içi gerilimler ve bölgesel güç mücadeleleri vardı. Nizamülmülk'ün ölümü dengeleri sarstı. Melikşah'ın ölümü ise büyük bir miras kavgasını başlattı. Hasan bu karışıklığı yaratmış olmaktan çok oluşan boşluktan yararlanarak kaleler ağını güçlendirdi. Alamut'un korku gücünü anlatan ünlü bir hikaye daha var. Rivayete göre Sultan Sencer bir sabah yatağının yanında yere saplanmış hançer buluyor. Ardından "İsteseydik hançer göğsünde olurdu" anlamına gelen bir mesaj alıyor ve saldırı planından vazgeçiyor. Etkileyici mi? Evet. Kanıtlanmış mı? Hayır. Hikayenin sürümleri ve tarihleri birbirini tutmuyor. Ama efsane doğru olmasa bile bize gerçek bir şeyi gösteriyor. Alamut'un adı kaleden çok daha uzağa ulaşmıştı. Bir hükümdar odasına girilip girilemeyeceğini düşünmeye başladıysa korku zaten görevini yapmış demektir. Şimdi dosyanın en tanıdık ama en sorunlu kısmına geldik. Dağın şeyhi, uyuşturulan gençler ve cennet bahçesi. İlk düzeltme hemen gelsin. Dağın ihtiyarı ya da dağın şeyhi diye çevrilen ünvan Pers kaynaklarında Hasan Sabbah için kullanılmıyordu. Haçlıların yakından tanıdığı Suriyeli lider Reşidüddin Sinan'la ilişkilendirildi. Avrupa'da anlatılar çoğaldıkça İran'daki Alamut, Suriye'deki kaleler ve farklı dönemlerin liderleri tek bir gizemli kişiliğin içinde birleşti. Marco Polo'nun seyahatnamesinde dağların arasında gizli, çok güzel bir bahçe anlatılır. Gençlerin uyuşturulup buraya taşındığı, uyandıklarında cennete geldiklerine inandıkları ve yeniden dönebilmek için verilen görevi yerine getirdikleri söylenir. Yalnız Polo'nun anlattığı ihtiyar Hasan Sabbah değildir. Anlatı Alamut'un sonraki yöneticilerinden biriyle ilişkilendirilmiştir. Üstelik Marco Polo İran'dan geçtiğinde Alamut, Moğollar tarafından yıllar önce ele geçirilmiş ve büyük ölçüde yıkılmıştı. Hasan Sabbah ise yaklaşık 150 yıldır hayatta değildi. Polo bu bahçeyi görmedi. Dolaşan hikayeleri aktardı. Peki, asasin yani suikastçı kelimesi, Avrupa dillerine Orta Çağ'da kullanılan bazı adlandırmalar üzerinden geçtiği kabul edilir. Bunlardan biri haşhaşi biçimindeki aşağılayıcı sözdür. Fakat kelimenin tam kökeni konusunda tartışma sürer. Daha da önemlisi bir topluluğa hakaret olarak kullanılan ad, o insanların gerçekten uyuşturucu kullandığını kanıtlamaz. Çağdaş kaynaklarda fedailerin uyuşturulup sahte bir cennete götürüldüğünü doğrulayan güvenilir kanıt yok. Alamut'un düşüşüne katılan tarihçi Cüveyni, kaleyi, depoları ve kütüphaneyi gördü. Gizli cennet bahçesinden söz etmedi. Uzun süre hazırlık, dikkat ve soğukkanlılık gerektiren görevler de sürekli uyuşturulan kişiler tablosuyla uyuşmuyor. İşte sözünü verdiğimiz kapının ardı. Bahçeden çok propaganda var. Peki bu hikaye neden 800 yıl yaşadı? Çünkü herkes için kullanışlıydı. Düşmanları karşılarındaki gruba akıl dışı gösterebiliyordu. Avrupalı anlatıcılar Uzak Doğu'ya gizem ekliyordu. Okur ise bahçe, hançer ve dağ kalesi bulunan bir hikayeyi kolay kolay unutmuyordu. Hasan Sabbah 23 Mayıs 1124'te Alamut'ta öldü. Kaynaklar son günlerinde de çalışmalarını sürdürdüğünü anlatır. Yönetimi tek bir varise bırakmak yerine görevleri birkaç kişiye bölerek geçişe hazırladı. Kurduğu Nizari devleti onun ölümünden sonra yaklaşık 132 yıl daha devam etti. Son büyük perde 1256'da açıldı. Hülagü'nün Moğol ordusu İran'daki kaleler ağına yöneldi. Nizari lider Rükneddin Hürşah teslim görüşmelerine başladı ve birçok kaleye direnmemeleri için emir gönderdi. Alamut da aynı yılın sonunda teslim oldu. Fakat bütün kaleler aynı anda susmadı. Lamasar yaklaşık 1 yıl, Girtku ise daha da uzun süre direndi. Yani tek bir gecede sönen bir merkez değil, adım adım çözülen geniş bir yapı vardı.
Kütüphanenin sonu da anlatıldığı kadar basit değil. Moğollarla birlikte gelen tarihçi Cüveyni koleksiyonu inceledi. Bazı Kur'an nüshalarının, kitapların ve bilim araçlarının ayrılmasını sağladı. Kendi ifadesine göre sapkın bulduğu bazı metinler yakıldı. Başka eserler de yıkım sırasında kayboldu. Böylece yalnız binalar değil, Hasan Sabbah'ın dünyasını kendi tarafından anlatabilecek belgelerin önemli bir kısmı da yok oldu. Şimdi ilk soruya gelelim. Hasan Sabbah yalnızca soğukkanlı bir stratejist miydi? Hayır. Kurduğu mücadelede hedefli öldürmeler gerçekti ve bunların insani bedeli vardı. Yalnızca kana susamış bir masal kötüsü müydü? Bu da eksik. Aynı zamanda kuşatma altında yaşayan bir topluluğun lideri, örgütleyici, yazar ve küçük bir devletin kurucusuydu. Tarih bazen tek kelimelik cevapları özellikle reddeder. İkinci soru. Onun gerçek sesini ne kadar duyabiliyoruz? Alamut döneminde kendi tarihlerini yazan bir gelenek vardı. Hasan'ın hayatını anlatan ve bir bölümü otobiyografik olabilecek eser günümüze doğrudan ulaşmadı. İçeriğini onu kullanan Cüveyni, Reşidüddin ve başka tarihçilerden biliyoruz. Onlar bazı parçaları korurken kendi siyasi ve dini bakışlarını da metne taşıdılar. Yani dosyanın önemli tanıkları konuşuyor fakat sesleri bize başka kalemlerin içinden geliyor. Üçüncü soru. Onu asıl güçlü yapan neydi? Karedeki insan sayısı mı? Fedailerin cesareti mi? Dağların koruması mı? Belki hepsinden önce ağ kurma becerisiydi. Birbirinden uzak kaleler, yerel destekçiler ve hedefini bulabilen küçük gruplar. Büyük bir ordu değildi ama büyük orduların sürekli arkasına bakmasına yetiyordu. Bugün Alamut Kayalığı'na çıktığınızda yıkık duvarları, dar geçitleri ve geniş vadiyi görebilirsiniz. Hasan Sabbah'ın odası, kütüphanenin rafları ve mezarı günümüze sağlam biçimde ulaşmadı. Fakat bahçe efsanesi hala capcanlı. Taşlar yıkılmış, hikaye ise kaleyi terk etmeyi reddetmiş. Şimdi Nizamülmülk'ün yoluna, o ilk hançer anına dönelim. Gerçek bir siyasi cinayette başlayan dosya, sahte cennetlere, yanlış kişiye takılan bir ünvana ve yüzyıllarca büyüyen söylentilere ulaştı. Hasan Sabbah bu kadar ürkütücü yapan gerçekten verdiği emirler miydi, yoksa insanların onun verebileceğine inandığı emirler mi? Kararı yine birlikte verelim. Hasan Sabbah bir devlet kurucusu ve stratejist mi, siyasi şiddeti sistemli bir araca dönüştüren bir lider mi, yoksa daha sonra üretilen efsanelerin arkasında kaybolmuş ikisi birden mi? Görüşünüzü gerekçesiyle yorumlara yazın. Bu, Karanlık Arşiv'in 5. dosyasıydı. Arşiv kapanmıyor. Bir sonraki dosyada yeniden buluşuyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Karanlık Arşiv'e abone olmayı unutmayın.